bu deneyimi biz burada hep birlikte bir kısmını yaşanmış gerçek hikayeleri canlandırarak, bir kısmını da kendimizi katarak gerçekleştirdik. Hatta öyle ki burada yayında olanlar da paylaşımlarını, çok derin paylaşımlarını bizle paylaştılar. Yaşantıları, acıları hep beraber işledik. Şimdiki kısımda bunun üzerine daha çok eğitim amacı da taşıyan ama izleyicilerin de yararlanabileceğini düşündüğümüz bir kısımla devam edeceğiz. Bir görüşmecimiz, bir moderatörümüz İzmir Psikodrama Derneği Yönetim Kurulu'ndan, kendisi de eğitici olan Sayın Berna Gökengin bize bu konuda bizim alanımızda biri, diğeri değişik disiplinlerden gelen iki görüşmeciyle bu çalışmanın bir yorumunu ve bir değerlendirmesini birlikte yapacaklar. Biz de buradayız ama burada yokuz. Ben İzmir Psikodrama Derneği Yönetim Kurulu'nu temsilen önce hem Sayın İnci Doğaner'e bu özel proje için verdiği emek üzerine çok teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra katılımcı İzmir Psikodrama Derneği üyelerine özel bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizler role girmeye alışkınız, ancak yaşanmış bir olgu üzerinden bunu yapmak hiç de kolay bir şey değil. Gerçek duygulanımlarla bunu bizlere yaşattıkları için çok teşekkürler. Zaten bizlerde de bir şekilde görünmeyen tanıklar olarak, izleyici olarak duygulanımlar açığa çıktı. Şimdi şu aşamada sayın konuklarımızla biraz bu deneyimi değerlendirmek isteriz. Psikiyatri alanından Sayın Levent Mete, felsefe alanından Sayın Zeynep Direk ve hem psikoloji hem sanat terapisi hem de psikodrama alanından Sayın Nevin Eracar bizlere yorumlarıyla katkıda bulunacaklar. Ben izin verirseniz önce Levent Bey size soru yöneltmek isterim. Öncelikle katılımınız için çok teşekkürler. Birer tanık olarak bizlerin biraz sesi çıktı. Siz de sessiz tanık olarak kaldınız. Biraz da tabii bizim hitap ettiğimiz izleyiciyi de temsil ettik bir anlamda. Siz kendi alanınızdan bakarak, çünkü sizin hem söylemleriniz, yıllar içinde deneyimleriniz, hem yazılı söylemleriniz, psikiyatri alanında derinlikleriniz açısından, bu psikodrama ve imge drama örneklerine siz nasıl gördünüz, nasıl yorumlamak istersiniz? Sizi duyalım. Buyurun. Ben psikodramayı kendi uygulamam içinde kullanan birisi değilim. Biraz aşinalığım var psikodramaya. İnci de bilir, biz asistanlığın ilk yıllarında eğitimlere katıldık. Bir yıl kadar drama eğitimlerine devam ettim. Sonra bıraktım. Yani benim psikodrama ile ilgim bu düzeyde. Şimdi yani gerek o zaman, kendi katıldığım zamanlarda, gerekse şimdi bu iki olgu üzerine yeniden bu kadar yıl sonra bakınca, yani beni psikodramada en çok etkileyen yanın bir onarım imkanı olduğunu düşünüyorum. Yani kişiye geçmişte yaşadığı bir olayı, belki travmatik biçimde yaşadığı, öyle paketleyip belleğine koyduğu ve onu rahatsız eden bir olayı ortaya çıkarıp bu defa daha az travmatik, belki hatta hoşa giden, rahatlatıcı biçimde yeniden yaşama imkanı veriyor. Böyle bir yanı var. Burada da onları gördük diye düşünüyorum. Şimdi genel olarak bakınca, yani böyle geçmişe gitmeye başladığınızda herhangi bir terapi yönteminde iki şekilde geçmişe gidilebilir. Ya ben böyle şu anda ikiye ayırıyorum. Bir tanesi belki hani şöyle bir dedektif romanı gibi, yani geçmişte neler oldu, orada kim kime ne yapmıştı falan gibi bir ayrıştırıcı bir gidiş olabilir. Bir de biraz da böyle hani ne denir, hani Pollyanna tarzında, hani mutluyduk, iyiydik, herkes o zamanlar çok birbirini severdi tarzında gidilebilir. İkisi de mümkün.
Tabii aslında su yolunu buluyor. Sonuçta danışan kişinin, hastanın yani neyse macerası sonuçta o yollarından geçip o iki senaryodan birine doğru bakıyor. Ama terapist hangi yolu seçecek, neyi destekleyecek derseniz benim burada ve geçmişten de hatırladığım, dikkatimi çeken psikodrama terapistinin beklentisi, yani bu hepimiz de orada hissediyor kişilerde, olumlu yanda yani daha Pollyanna tarzına doğru giden bir yol seçilmiş oluyor. Diğeri o polisiye tarzı gitmiyor. Şimdi terapide aslında ne yaptığımıza bakarsak genel olarak yapılan şu. Şimdi kişinin geçmişinde çocuksu ve basit, çocuksu basittir zaten çocuksu olan şey. Karmaşık olmayan siyah beyaz bir şey var. Bir yargı var, bir bakış var, bir olay anı var. Ve bu ya olabilir tabii ama bu eğer ki kişiyi mutsuz ediyorsa bu ya da ilişkileri bozuyorsa onu oradan çıkarıp yani temizleyip düzeltip sağını solunu demonte edip yeniden birleştirip olgun bir bakış ve daha karmaşık bir şekilde yerine yerleştirmek. Yani bütün yapılan kabaca bu. Yani mesela bilişsel terapilerde bunu şey olarak yapıyoruz. İşte mesela bir şema var. Kimse beni sevmiyor. Ya öyle değil yani. Seni bazıları biraz seviyor, bazıları çok seviyor falan. Yani o grileştiriyoruz. Ya da mesela işte analitik terapist mesela bütün herkese çocukluğunu berbat etmiş babasını bütün otorite figürlerinin içine yerleştiren işte öğretmenini, komutanını, patronunu falan hep aynı şekilde görüp çatışan birisine aslında öyle değil. Yani bunlar başka başka insanlar. Bu hayat başka bir hayat. O çocuklukta kaldı şablonunu veriyoruz. Yani bu tür bir bilinçlendirme oluyor. Şimdi İnci de bir metin göndermiş. Orada konferanstan örnekler var. Bir gerçeklik, bir hakikat diye ayırmış. Hani bir gerçeklik denen yani gerçek çevremize dönen hayat, hakikat da bizim kafamızdaki bağlantısı. Şimdi biz kişiye bunu verirken, bu gerçekliği konusunda karşılaştırırken bu uyumluluk ne kadar önemli? Yani gerçekten birebir vermeye mi çalışıyoruz? Yoksa daha iyi olanını mı ver? Mesela şöyle bir şey örnek vereyim. Mesela kanser oldunuz ve kötü hücreler her tarafa yayıldı. Doktor da tetkiklere baktı ve yani bunun sonu yok. Yani birkaç ayda ölüm en fazlasından daha az acı çekmesini sağlayabiliriz. Giderek artan fonksiyon kayıpları. Bunu böyle söylemez doktor. Yani kişiyi karşısına alır ve yani ya daha iyimser bir senaryo hafifçe. Ya hatta bazen yani bunu yeneceğiz, aşacağız, kurtulacağız falan şeklinde bir şey yapar. Hatta yani bunu yani işte melekler bizi gözetliyor ve koruyor falan şeklinde de getirmek mümkün. Yani gerçeği tam olarak değil, bir biçimde biraz içine bazı yalanlar katılmış olarak kişiye veriyoruz. İşte bunun oranı nasıl belirlenecek? E, Bunu aslında terapist ya da hastayla görüşürken her zaman biz bunu yapıyoruz. Ben şöyle kabaca bir yöntem yaptığımızı, uyguladığımızı düşünüyorum. E, Hani bir uçta e, daha böyle sonsuz tolerans ucu olsun diyelim. Öbür ucu da tam gerçeği birebir gösterme ucu olsun. E, Ben kendim de bunu yaptığımı fark ediyorum. Yani mesela psikotik bir hastaya sonsuz tolerans ucunda hani her şeyi kabullenici bakıyoruz. Biraz depresif hasta ortalarda yer alıyor. Mesela nevrotikler. Öbür uçta da e, kişilik bozuklukları yani. Mesela kişilik bozukluklarıyla e, çalışır. Onlara daha çok gerçeği gösterme yanımız alevleniyor bence. Hatta bazen bunu kişi üzerine de bir kişinin yani psikotik yanında biraz daha hoşgörülü, kişilik bozukluğu yanında biraz daha hoşgörüsüz gibi. Böyle bir şeyle davranıyoruz. İşte psikodrama bu spektrum içinde diğer terapilere göre bence en hoşgörü yanında davranan, en Pollyanna tarafında davranan yöntem. Burada da işte gördük. Bir tanesi zaten kişi kendisi yani beni hoş tutun ve olayı iyi yaşamamı sağlayın talebiyle gelmiş. Diğeri de ona yakın terapisti buna yol vermiş oluyor. Böylece hani daha iyimser yanı yaşanıyor. Bir polisiye yanı yaşanmıyor diye düşünüyorum. Sonra da bu herhalde şöyle oluyor. Bu daha sonraki paylaşımlar sırasında bu genel iyimser yumuşakken yaşanırken geri plana itilmiş olan polisiye yan paylaşımlar üzerinden dönüp geliyor. Yani o kadar da homojen bir mutluluk, o kadar da herkesin iyi olduğu bir şey değildi bu. Yani bunun içinde bazı kötücüllükler de vardı, ihmaller de vardı falan gibi.
tabii kişilerin kendi anlatımlarının içine karıştığı için yine yumuşatılmış olarak dönüp geliyor. Böylece bence bu psikodramanın imkanı bu diye düşünüyorum. Yani yumuşak bir kucakla karşılıyorsunuz, kişiyi onarıyorsunuz ama aynı zamanda da daha arka planlardan yavaşça dönüp dolaşıp o ihmal edilmiş gibi olan eleştirel ya da işte yüzleştirici yan dönüp geliyor gibi özetleyebilirim görüşümü. Teşekkürler. Çok güzel özetlediniz. Tabii söylediğiniz şey çok önemli, bu son bağladığınız nokta. Çünkü Pollyanna olarak yaklaşımımızın tek başına kalması bizim de istediğimiz bir şey değil. Moreno'nun artı gerçeklikle ilgili bir söyleminden yola çıkarak bir protagonist oyunu izledik ama dediğiniz gibi aslında tabii bunun bir öncesi, bir sonrası, paylaşım aşaması ve daha sonraki grup süreci var ve terapötik etki aslında hepsiyle birlikte. Yani acının ve o duygunun içine girdikten sonraki bir sahneye gidiş. Terapötik olma yolculuğu da burada sanıyorum. Bir de kısaca size şunu sormak isterim son olarak. Bizler de izleyici olduğumuz için o rolde de aslında bir izlenimimiz oldu. Tabii bu çekimler izleyicilere ulaşacak. Bu konuda ne düşünürsünüz? Yani izleyicideki terapötik etkisi konusu çok da yeni bir alan çünkü bu. Fikriniz yani ne olur bu konuda? Kendiniz de o rolde bulunmuş olarak ve izlemiş olarak. Yani ben bu yöntemin işleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten olay bir sahneleme ve herkes de bunu biliyor. Yani burada olayın yapısı da böyle zaten. Gerçeği değil, gerçeğin bir taklidini yapıyor ve oradan içine doğru girmeye çalışıyoruz. Aslında bu sahne ve çerçeve işine bu yöntemde uyuyor diye düşünüyorum. Pekala işleyebilir. Benim fikrim böyle yani. Teşekkürler katkınız için. Evet. O zaman ben Zeynep Hanım'a da soru yöneltmek isterim. Zeynep Hanım, açıklığınız, samimiyetiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Kendi adıma da çok yararlandığım ve aslında psikodramanın özünü bize yeniden gösteren bir açılım da oldu sizin paylaşımınızla birlikte. Felsefe alanındaki duruşunuzla, durduğunuz yerden bakmanızı ama şimdi isteyeceğim. Bir yandan da yaşadığınız duygu ve sahneyle ilgili ne güzel bir birleşim oldu. Siz bu imge drama ve psikodrama örneklerini izlerken kendi durduğunuz alandan neler söylemek istersiniz? Bir izleyici olarak yaşadığınız duygulanım ve deneyimlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Sizi dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim şeyler tabii çok şey düşündüm bütün bu deneyim boyunca. Bunların bir kısmı felsefi şeyler. Zaten hani aslında zaman zaman düşündüğüm ama bu deneyim içerisinde artık iyice benim için somutlaşan şeyler var. Bunların bir kısmı özne olmakla ilgili. Yani modern düşünce bize özneyi tek başına ve ayrı bir varlık olarak düşünmeyi öğretiyor. Ve bir bakıma kendi ömrümüzle sınırlıymışız gibi düşünüyoruz, doğuyoruz ve ölüyoruz. Halbuki aslında modernliğin eleştirisi bize ilişkisel varlıklar olduğumuzu tekrar hatırlattı. Bu imge drama tecrübesinde aslında bu ilişkiselliği ön plana çıktığını gördüm. Ve bu ilişkisellik sadece işte kuşaklar boyunca da bir duygu aktarımının da kanallarını gösteriyor bize. Böyle kanalların var olduğunu hatırlatıyor. Tarihselliğimizi hatırlatıyor yani. Ve bu tarihselliğin ne kadar önemli olduğunu ve bugünkü deneyimimizi hala anlamlandırmaya devam ettiğini, aslında kendi deneyimimizin içeriği olmayan izler taşıdığımızı
Ve bu izlerle ilişkiyi tekrar kurduğumuzu, yeniden kurabileceğimizi gördüm. Bunlar çok, bir yandan bunu düşündüm ve bunun ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Yani kendi ömrümüzü aşan bir anlamla yüklüyüz. Bu gerçekten çok çarpıcı ve insan olmanın bir parçası. Sonra işte İnce Hanım'ın yolladığı şemaya da birazcık odaklanarak düşünmeye çalıştım. Yani bu gerçeklik ve hakikat ayrımı ve buna bağlı olarak duygu felsefesinde ki bazı ayrımlar aklıma geldi. Mesela Spinoza'da bulunan ve Deleuze'ün tekrar üzerine çalıştığı Spinoza ve İfade Felsefesi kitabında duygulanımla duygu arasındaki veya emosyon, afeksiyon veya işte afekt, emosyon, yani bu terimleri tekrar tanımlamamız gerektiği, yani belki de etkilenim veya duygulanım bizim gerçeklikle ilişkimiz de ve bedensel olarak etkileniyoruz. Bedenimizin yüzeyi ne bir şey oluyor ve bu tabii ki bizde bir takım fikirler de oluşturuyor. Ama duygu hakikat içerisinde anlamlanan, belki inşa edilen, kurulan, hatta bir yönelimsel olarak yaşanan bir şey. Ve bunlar aynı şey değil. Şimdi bu imge drama aslında bu ikisi arasında bir köprü kuruyor gibi geliyor bana. Yani bizi duygudan duygulanıma doğru gitmeye yöneltiyor. Ve burada tabii hani bütün yaşantının aslında anlamlandıramadan yaşadığımız, ne olduğunu tam olarak açıklayamadan yaşadığımız şeyle tekrar yüzleşmeye çalışıyoruz. Şimdi bir yandan bunları düşündüm, bir yandan da Stoacılık da geldi aklıma. Yani Stoacılık da aslında bu karşılaşmayı düşünür dünyayla. Yani duygu, yani emosyon aslında içinde hareket etmek de vardır. Biz dünyada hareket eden, yol alan, karşılaşan varlıklarız ve bu karşılaşmalar içerisinde bedensel olarak etkileniyoruz ve duygulanıyoruz. Bu duygulara olan, bu duygulanımlara olan tavrımız ne ama? Yani bu duygulanımlar karşısında nasıl yargılar veriyoruz? Bunlar bizi nasıl eylemler yapmaya güdülüyorlar veya itiyorlar? Ve nasıl arzular yani oluşturuyoruz? Nasıl arzulara sahibiz? Bu da bir düşünüm konusu. Yani duygu, bu imge drama tekrar bizi kendi yargılarımıza, kendi arzularımıza ve eyleme geçme içgüdülerimize geri döndürüyor ve bu anlamda da bir insanın kendisi üzerine ilişkisel bir biçimde ve başkalarıyla beraber yaptığı verimli bir düşünüm olduğunu fark ediyorum. Yani kendi deneyimin bağlamında da gelirsek, ben de hani genel anksiyete teşhisi almış birisiyim. Ve burada da işte gurbet kız genel anksiyete teşhisi almış birisi ve aslında hikayelerimiz benziyor birbirine. Çünkü bir çocuklukta bir ayrılık yaşantısı var. Anksiyete, tabii ben burada tereciye tere satmak istemem. Kendisine hep yeni nesneler bulan bir hal. Yani hep biz bir nesneden bir nesneye atlayabiliyor ve gerçekten de çok hani insanı anksiyetelendirebilecek şeyler de var hayatta. Yani sebepsiz bir durum değil. Ama yani bunun kökeninde ne var? Yani bunu ilk tetikleyen, oluşturan deneyim nasıl bir deneyimdi? Yaşantı nasıl bir yaşantıydı? Konusunda ben de bir netlik yoktu bu çalışmaya kadar. Ve şimdi aslında
Hani farkında olduğum gündelik hayatta ki anksiyetenin aslında kökensel yaşantısına geri dönmüş gibi hissediyorum kendimi. Ve neden hep güçlü olmaya çalıştığımı, neden her şeyi kontrol etmeye çalıştığımı, neden elimde olmayan şeyleri bile kontrol etmek için kendimi bu kadar zorladığımı ve yorduğumu, o kökensel yaşantıyla bağlıyorum. O da aslında bir çocuğun çaresizliğiyle ilgili, güçsüzlüğüyle ilgili. O çaresizlik, güçsüzlük, o çocuk olma deneyiminin aslında, yani herkes çok güzel bir şeymiş gibi anlatır ama bu aslında yakıcı tarafı, zor tarafı, güçsüzlük ve bu güçsüzlüğün belki yarattığı bir utanç duygusu. Yani aşılması gereken bir halmiş gibi aslında. Yani bu tabii acı verici ve yakıcı bir şey ama kendi anksiyetemin yani hep güçlü olmak, hep başarmak, hep ayakta durmak, hep sorumluluklarını mükemmelen taşımak için harcadığım, bu beni çok yoran ve yaşama sevincimi yok eden duygunun temelinde aslında her çocuğun yaşayabileceği bir insani deneyim olduğunu gördüm ve bu kendimle olan ilişkimi aslında yumuşattı diyebilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler yorumlarınız, katkınız için. Kişisel deneyimle birleşmiş kısmı da bizim için çok anlamlı oldu. Aslında felsefe biraz daha akıl duruşuyla yaşanan bir alan belki. Psikodramada biraz ağırlıklı olarak duygu ve duygulanımla yaşanan bir alan. Siz ilk yorumlarınızda bunları çok güzel birleştirdiniz bizim için. Duygu ve duygulanımın yerini de. Aslında kişisel yaşamınızla ilgili paylaşımınız da bana bunu anlattı. Hani anksiyeteyi bilmek, orada olduğunu bilmek ama da duygulanımıyla birlikte daha farklı anlamak ve bir yere koymak çok değerli. Teşekkürler paylaşımınız için. Evet, şimdi Sayın Nevin Aracar, buradaki katılımı çok değişik rolleriyle tabii, hem psikoloji alanında hem sanat terapisi hem de psikodrama alanında ayrıca Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitümüzün başkanı. Bütün bu rollerle, bütün bu deneyimin içinde hem gözlemci hem rol alan hem de kendisi katılımcı olarak var oldu. Sevgili Nevin, aslında diğer konuklarımızın da bir öğreten rolü bizim açımızdan çok önemliydi, öğretici rolü. Senin de bütün bu alanlarda bir öğretici rolün var. Bir de bizim alanımızda tabii Jacob Levy-Moreno'nun önemini de altını çizelim. Psikodramanın yaratıcısı. Terapötik film hayali Moreno'nun. Bugün aslında bir anlamda gerçekleştirmeye çalışılan sonuç diyebiliriz. Bütün bu bakış açılarından ve diğer konuklarımızı dinlemiş olarak sen neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten heyecan verici. Ben öncelikle İzmir Psikodrama Derneği'ne ve sevgili İnci Doğaner'e alanımızda duayen sayabildiğim dostlarımdan biri. Yaratıcılığına, cesaretine önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz ruh sağlığı alanında hizmet vermeye çalışan insanlar olarak her ne koşulda olursa olsun insanın ihtiyacına duyarlı bir yerden duyarlı kalmak ve mutlaka insan ihtiyacına elimizin erdiği, gücümüzün yettiği kadar cevap vermeye adanmış insanlarız. Bu nedenle de yani pandemi başladığından itibaren hepimiz peki şimdi ne yapabiliriz diye düşünür olduk ve bazılarımız çok daha hızlı bir şekilde bu online sistemlere adapte olabilmek için büyük gayretler sarf ettik hep beraber. Enstitümüz içinde de bunu zaten hep birlikte yaşadık ve eğitimlerimize neredeyse ara vermeden devam ettik. Yeni metotları öğrendik. Çok ilginç bir şekilde hani dünyadaki tele ilişkisine de belki burada vurgu yapılabilir.
Virüs ortaya çıktı ama Zoom diye bir program zaten varmış veya benzeri programlar zaten varmış. Hazırmış yani insanlık böyle bir teması gündeme getirmeye. Eleştirilecek yanları olabilir, eksik bulabiliriz, fazla bulabiliriz, adaptasyon güçlüklerimiz olabilir ama esas hedefimiz adapte olmaktır, olmaya çalışmaktır. Burada tabii ki Moreno'nun Who Shall Survive sorusuna gönderme yapmak lazım. Yaşamda kim kalacak diyor, adapte olabilen. Burada da tekrar bir Darwin'e selam olsun demek geliyor içimden. Çünkü ancak adapte olabilen hayatta kalıyor gerçekten de. Böylece asıl ustalarımız, asıl atalarımızı yad ederek bilgi konusunda, akıl konusunda bize ışık tutmuş olan atalarımızı yad ederek başlayayım. Çok şey söyleyeceğim. Umarım hızlıca toparlayabilirim. Tabii ki bu atalarımızdan hem Moreno'yu hem de Moreno'yu bize tanıtan nurlar içinde yatsın Abdülkadir hocamızı Türkiye'ye bu metodu getiren, bizi bu metotla tanıştıran hocamızı anmadan geçmek olmaz. Şimdi bütün psikoterapi ekollerinde aslında hani ben hem psikanaliz formasyonu içinde bulundum, hem sanat terapisiyle uğraşıyorum, hem psikodrama. Bilişsel davranışçı terapi eğitimi de almıştım gençlik yıllarımda. Yani psikodrama eğitimi henüz Türkiye'de başlamadan önce. Hepsinde ortak bir şey var ki biz insanda var olan salutogenez kavramından yola çıkarak çalışıyoruz. Yani insanı hasta yapan patogenez, patogen, sağlık, hastalık yeni kadar sağlam kalmamızı sağlayan, sağlıklı olmamızı sağlayan bir de sağlık yenimiz var. Öncelikle bir psikoterapist kişinin sağlıklı yanları üzerine inşa ediyor yeni gelişmeleri. Bir kere psikodramanın salutogenezle bağlantısına önce bir vurgu yapmak istiyorum. Yani ne demek? Biz geçmiş anılarımızı, travmalarımızın izlerini sağlıklı aklımızla, bugün aklımızın sağlıklı kalan parçalarıyla kavruyor ve yeniden değerlendirebiliyoruz. O yüzden bu kavram bana bir psikoterapist için çok önemli geliyor. Yani tümüyle patolojiyi konuşuyor bile olsak kimle konuşuyoruz ve o insanın sağlıklı parçalarıyla nasıl temas edebiliriz? Önce ona bakıyoruz. Hangi ekolde olursak olalım. Şimdi psikodramanın imgelemle temasını burada çok iyileştirici güç anlamında çok önemli buluyorum. Sevgili İnci'nin de imge drama üzerine yaptığı çalışmaları da burada tekrar vurgulamak istiyorum. Biraz önce örneğini de gördük zaten. Yani doğrudan doğruya sinir sistemimizin imkanlarıyla çalıştığımız bir şey esasında. Çünkü imgeler biz istesek de istemesek de zihnimize devamlı olarak hücum eden adeta nesneler. Biz düşünürken de, konuşurken de hep aklımızda konuştuğumuz şeylerin imgeleri var. Zaten doğuştan itibaren soyutlama ve genelleme dediğimiz süreçler bizim zihnimizde imgelem taşıyabilmemiz üzerine oluşuyor ve konuşabilmek de zaten bu şekilde mümkün. Değil mi? İmgelemi gelişmeyen, işte daha 6 aylıkken annesinin memesini, annesinin görüntüsünü hayal edemeyen bir bebek ileride konuşmayı da başaramıyor zaten. Çünkü simgeler de bizim zihnimizdeki imgelem gücüyle alakalı. Ve bütün psikoterapi türleri de yine aslında imgeleyebilmeye bağlı. Divanda uzanan bir analizanın, bir danışanımızın bize getirdiği hikayeler zihninde canlandırılarak getiriliyor. O nasıl hatırlıyorsa biz onu çalışıyoruz. Dolayısıyla onun hayatında gerçekten ne olmuş bizi fazla ilgilendirmiyor. Onu nasıl kodlayıp sakladığı, nasıl zihninde tuttuğu ve bugünkü yaşamına nasıl etkide bulunduğuyla ilgileniyoruz. Psikodrama hangi araçları kullanıyor olursa olsun kuramsal yapısı itibariyle zaten danışanımızın zihnindeki imgelerin çalışılmasını bize sağlayan, bunu öneren bir alan.
hangi araçla olursa olsun dedim. Biz burada hareket ediyor olabilirdik. Hareket ederek, yürüyerek geçmişe doğru gidiyor olabilirdik. Ama zihinle, imgelemle de geçmişe gidebiliyoruz. Bunu şöyle bir şeyle göstermek istiyorum, becerebilirsem. Şimdiki zaman ve geçmiş var. Bir fizikçi dostumla konuşurken bana anlattığı bir şey psikodramada tam da bunu yapmakta olduğumuzu düşündürmüştü. Şimdiki zamandan geçmişin herhangi bir yerine doğru gidiyoruz. Geçmişe şöyle gidiyoruz ve bunu bir zamanda kırılma olarak, zamanı bir düzlem olarak anlatıyor. Zamanda bir kırılma olarak. Yani biz kendi hikayemizin zamanlarına imgelemle gidebiliyoruz ve bunu sağlayan beynimizin temel yapıları. İşte frontal korteks, limbik sistem, oksipital lob, bütün bu beynimizde bu imkan zaten var. Bunu bir iyileştirici araç olarak kullanmış oluyoruz. Bu yanıyla araçlar ne olursa olsun, ister bir odada birlikte dolaşıyor olalım, ister Zoom'dan veyahut ekrandan bir geçmiş anıyı hayal ediyor olalım, biz o zamana gidiyoruz. Ve o zamanın anısını, yaşantısını ki en çok da travmatik anılar geliyor. Yani hoş anılar böyle durup dururken de gelir. Ama kapanmamış dosyalarımız var. Bilgisayar diliyle düşünecek olursak zihnimizde bizim kapanmamış, işlemi bitirilmemiş dosyalarımız var. İşte biraz önce Zeynep Hoca'nın kendini çok samimiyetle ifade ettiği anısında anneannesiyle olan ayrılık sahnesini, o 7 yıllık ayrılık, o sürecin kendi üzerinde bırakmış olduğu etkiyi biz hep birlikte burada gördük ve deneyimledik. Burada bir kurgu yoktu. Tamamen o anın yarattığı imgelerle geçmiş anının ısınıp bugüne gelmesi vardı. Ve zaten zihnimiz böyle çalışıyor. Ve biz bunu işlemleyebilir olduk. Sadece akla gelmesi yetmiyor. Bizim bunun üzerine çalışmak ve bunu işlemlemek gibi bir görevimiz var psikoterapistler olarak. Yani son olarak söyleyeceğim şey, gerçekten burada gerçekleşen, sanal da olsa, burada duyulan, görülen her şey bizi kendi hikayelerimizle ekran karşısında buluşturabiliyor ve kendi imgelerimizi harekete geçirebiliyor. Ben de kendi anneannemle biraz önce bayağı temastaydım. Hatta 2 farklı dedemle de temastaydım. Bir tanesiyle ilk defa karşılaştım burada. Yani zaman almamak için anlatmadım ama pekala biz ekrandan izlerken de kendi hikayelerimizle buluşabiliriz. İstersek bir ustaya başvurabiliriz bunları işlemlemek için. Bazıları için sanata başvurabiliriz. Mesela onun üzerine bir resim yapabiliriz. Onun üzerine bir öykü yazabiliriz. Kendi öykümüzü yeniden yazabiliriz bugünkü aklımızla. Veyahut eğer yeteneğimiz varsa bir müzik besteleyebiliriz. Ya da hangi şarkıların bizim bu duygumuzu harekete geçirebileceği üzerine bir araştırma yapabiliriz. Yani kendimizi yeniden gözden geçirebiliriz. İster bir salonda, ister bir terapistle, ister ekrandan yapabiliriz bunu. Önemli olan bu yolu açabiliyor olmak ve bu tekniği harekete geçirebiliyor olmak. Özetlemeye çalıştım ama biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Değerli katkıların için çok teşekkürler. Bir yandan da bize psikoterapiyle sinir bilimin bir araya geldiği noktaları da açmış oldun. Bu anlamda da çok değerli bu katkılar. Her 3 konuğumuza da çok teşekkür ediyorum. Aslında hani çok kısacık bende kalanı özetlemek isterim. Hani burada hem psikodrama, hem imgedrama, hem çevrim içi psikoterapi olarak psikodrama ve daha sonra izleyicilerde yarattığı etki olarak hani bizim iç dış halkalar çalışmalarımızı bana hatırlatan, hani halka içinde halka bir sürü etken için konuşuyoruz. Dinleyende nasıl bir etki yaratacağını da inşallah yorumlarda göreceğiz. Ama konuklarımızın söylediklerini şöyle toparlamak isterim. Bu yöntemin içindeki iyimserlikle olan terapötik katkıdan
akıl ve duygulanımın birleşmesinden ve aslında istediğimiz yöntemle beynimizin, sinir sistemimizin etkilendiği bilgisiyle bazı şeyleri değiştirebileceğimiz ve psikoterapi alanında iyileşmeye doğru yol alabileceğimiz bilgilerini toparlamak isterim. Çünkü birçok insandan canım yaşanmış geçmişte ne değişecek ki? Konuşsam, ele alsam ne olacak ki diye duyuyoruz. Ama buradaki değerli konuklarımızın farklı alanlardan bakış açılarıyla da pekiştirdiğimiz bu görüşü en son sevgili Nevin Eracar'ın toparladığı gibi yöntem çok. Eğer biz ele almak, biz duygularımızla buluşmak, biz değişmek, dönüşmek istersek bunları en azından bugün burada seyrederek ve yorumlarda paylaşarak ve ondan sonra ihtiyacımızın derin olduğunu hissediyorsak seçeceğimiz kendimize uygun bir psikoterapiyle bunu uygulamak mümkün olacaktır. Tabii bizler psikodramanın içinde psikoterapistler olarak psikodramayı çok severek uyguluyoruz. Herkesin kendinden bir parça bulmasını da diliyoruz. Tekrar teşekkürler. Hem İzmir Psikodrama Derneği adına hem de kendi adıma hem değerli katkılarınız için teşekkür ederim, görüşleriniz için. Hem de bir kez daha uygulamalar için teşekkür ederim. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu projeye gönülle katıldınız, ruhunuzu da kattınız, aklınızı da kattınız. Çok çok teşekkürler. Evet, şimdi bir kapanış yapalım değil mi? Evet arkadaşlar, İzmir Psikodrama gönüllüleri ve diğer uzmanlık alanlarıyla katılan tüm arkadaşlar, bugünkü çalışmamızı böylece tamamlıyor ve noktalıyoruz. Ufak bir ritüel yaparak bitirelim. Evet, derin bir nefes alalım. Verirken nefesin nefesime. Nefesin nefesime. Nefesin nefesime. Nefesin nefesime.